Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Serkan. Hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma. Bugün sizlere iddia ediyorum dünyanın en güzel köfte tarifini vereceğim. Bu köfteyi yediğiniz zaman daha önce köfte yemedim diyeceksiniz. Harika olacak. Şimdi şöyle sunum tabağımı da aldım. Köftelerimi de bakın şöyle diziyorum. İnanılmaz güzel kokuyorlar. İnanılmaz lezzetli gözüküyorlar arkadaşlar. Oh. Bir de şundan koyalım. Orijinalinde. Bakın şöyle. Nefis gözüküyor. Herkese merhaba arkadaşlar. İddia ediyorum bugün sizlere dünyanın en güzel köfte tarifini vereceğim. Bu köfteyi yediğiniz zaman daha önce köfte yemedim diyeceksiniz. Şöyle bir tane de şöyle tadınıza da bakacağım. Yanında böyle benim gibi patates kızartması da yapabilirsiniz. Domates, çeşitli garnitürler de koyabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın şöyle de göstereyim. Biz biraz da kızarmış seviyorum. Bakın balon gibi de şişli köftelerim. Böyle balon gibi şişen çok nefis, lezzetli, vazgeçemeyeceğiniz bir tarif olacak. Çok güzel bir köfte yapmanın sırrını öğrenmek istiyorsanız hepsi bu videoda teker teker püf noktalarıyla anlattım. Bu tariften sonra da başka köfte tarifi aramayacaksınız. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın. Muhteşem oldu. İnanılmaz oldu arkadaşlar. Videolarımı beğenmeyi, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Bir saniyenizi ayırın sadece ya. Beğen tuşuna basmanız 1 saniye. Yorum yazmanız 2 saniye. Takip etmenize 1 saniye arkadaşlar. Bir 5 saniyenizi Serkan kardeşinize ayırın. Sizleri seviyorum. Hadi başlayalım. Malzemelerimizi de hazırlıyoruz. 1,5 kilo dana döş kıymayı 2 defa kasabımda çektirdim. Orta yağlı ama olabildiğince az yağlı olanını seçtim. Yarım kiloda kuzu kıyma çektirdim. Yine kuzunun döş kısmından çektirdim. Toplam 2 kilo kıyma kullanacağım. Eğer 1 kilodan yapacaksanız da 1 kilo dana döş kıymayı 2 defa kasabanızda çektirin. 250 gram da kuzu kıyma çektirin. Kuzunun döş kısmından derseniz zaten kasabanızda biliyor. Hani İnegöl köfte yapacağınız dediğiniz zaman yıllardır gittiğiniz bir kasapsa eğer o size hazırlayıp verecektir. 1 kiloya göre de yapabilirsiniz. Benim gibi 2 kiloya göre de yapabilirsiniz. Şimdi malzemelerimi hepsini bir kapta toplayacağım. Şöyle geniş bir fırın kabında yoğuracağım ben. Önce bu kıymamı koyuyorum. Yarım kilo kuzu kıymamı da koydum. Toplam 2 kilo kıymam var. Dediğim gibi arkadaşlar 1,5 kilo benim dana döş kıymam var. Yarım kilo da kuzu kıyma. Eğer 1 kilo yapacaksanız da 1 kilo dana döş kıymayla 250 gram kuzu mutlaka kıyma koyun ki büyük bir lezzet versin. Şimdi ben kıymamı şöyle kabıma yayacağım. Bu köfteyi benim tarifime göre yaparsanız arkadaşlar inanın artık evde hep bu tarife göre yapacaksınız. Başka bir tarif de aramayacaksınız. Çünkü o kadar lezzetli olacak ki hem siz hem aile bireyleriniz hem de misafirleriniz çok beğenecek. Şimdi her 1 kiloya arkadaşlar 1 tatlı kaşığı karbonat koyacağım. Şöyle bir bardağımı alıyorum. İki tatlı kaşığı karbonat ilave ettim. Şimdi karbonatı da aktive etmek için taze limonu sıktım. Şöyle 2 yemek kaşığı limonu içerisine koyuyorum. Gördüğünüz gibi iyice de köpürdü. Bunu karıştırıyoruz güzelce. İyice eriteceğiz. Aklınızda da şu gelmesin. Hani limonun kokusu, tadı kıymaya
süner mi ya da limon tadı alır mıyım diye düşünmeyin. Bu limon suyunu sadece karbonatı aktif etmek için kullanıyoruz. Yani limon tadını köftede asla almayacaksınız. Şimdi iyice karıştırıyorum. Şimdi bu bardağımın yarısına kadar da su ilave edeceğim birazdan. İyice karıştırdıktan sonra. Şimdi bardağın yarısına kadar da su ilave edeceğim arkadaşlar. Yine karıştırmaya devam ediyoruz. İyi de çözülecek karbonatımız. Bu işlem çok önemli. Karbonatı mutlaka kıymanın üzerine dökmeden önce aktive etmemiz gerekiyor. O yüzden sizlere de aşama aşama gösteriyorum arkadaşlar. Eğer aşamalara ve bu püf noktalara uyarsanız gerçekten güzel köfte yapmanın püf noktalarını öğrenmiş olacaksınız bu videoyla. Şimdi karbonatı döküyorum ama bir yandan da karıştırıyorum bakın. Çünkü bardağın dibinde karbonatın kalmasını istemiyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar kıymamı tam 10 dakika boyunca hiç ara vermeden yoğuracağım. Bu kıyma tamamıyla birbiriyle bütünleşecek. Bir macun kıvamına gelecek. Zaten bunu hissedeceksiniz, göreceksiniz. Kıymanın rengi de biraz dönüşecek. Hepsi bir arada. Bir 10 dakika boyunca şimdi aralıksız yoğuruyorum. Yoğurma işlemini bu 10 dakika boyunca lütfen hiç bırakmayın. Şimdi ben bunu yoğurayım, 10 dakika sonra göreceğiz. Arkadaşlar köftemi 10-15 dakika boyunca aralıksız yoğurdum. Bir macun kıvamına geldi. Bakın zaten belli. Rengi de biraz dönüştü. Şu anda kıymam hazır. Şimdi baharatlarını ilave edeceğim. İlk olarak 1 kilo yaparsanız 1 tatlı kaşığı tuz yeterli. Ben 2 kilo yaptığım için arkadaşlar 1,5'a yakın bir tuz ilave ediyorum. 1 kiloya yarım çay kaşığı tatlı toz biber yeterli. Koymaya da bilirsiniz bu arada. Ben 2 kilo kullandığım için 1 çay kaşığı. 1 kilo yarım çay kaşığı tatlı toz biber. Eğer 2 kilo yaparsanız da böyle benim gibi 1 çay kaşığı tatlı toz biber kullanabilirsiniz. Şimdi bunu güzelce yine 2-3 dakika yoğuracağım. İlk işlemim bu arkadaşlarım. Zaten bu videonun açıklama kısmında da arkadaşlar tüm malzemeleri, kullanmış olduğum tüm malzemeleri size yazacağım. Tüm videolarımda zaten açıklama kısmında kullandığım malzemeler de var. Şimdi iyice yoğurdum arkadaşlar. Bir çay bardağı da ekmek rendesi koyuyorum içerisine. Bunu iyice yoğuracağım şimdi. Şimdi 5 dakika kadar daha bunu yoğuracağım arkadaşlar. Daha sonra streçleyeceğim. Ağzını kapatacağım. Buzdolabıma koyacağım. Bu iç harcımı bir gece buzdolabında çünkü dinlendireceğim. Şimdi kıymam hazır arkadaşlar. Şimdi bunu streçliyorum. Şimdi arkadaşlar buzdolabıma koyuyorum. Ağzını streçledim. Bekleteceğim. Bir gece bekleteceğim. İyice dinlendireceğim kıymamı. Yarın tarifimize devam edeceğiz. Ve dinlendirdik kıymamı da arkadaşlar. Şimdi streçinden çıkartacağım. Şimdiki işlemimizde şu 1 adet soğanımın rendeledim ve suyunu sıktım. Suyunu sıkmanız burada önemli. Eğer suyunu iyi sıkmazsanız soğanın suyu kıymaya geçeceği için acılık verir. Bu yüzden suyunu süzerek de olsa, süzgeç yardımıyla da olsa süzün. Soğanımı da bu şekilde ilave ediyorum. Şimdi bir 5 dakikada bunu yoğuracağım. Şimdi bir 5 dakika kadar soğanımı da güzelce yoğuracağım arkadaşlar. Kıymam istediğim gibi dinlendi ve macun kıvamına geldi.
Şimdi yoğurma işlemim tamam arkadaşlar. Artık köftelerimize şekil verme zamanı geldi. Evet arkadaşlar, şimdi köftelerimize de şekil vereceğiz. Şimdi ben kıymamı hazırladım. Salona geldim. Mutfağım çünkü çok büyük değil. Burada daha rahat yapmak istiyorum. Tahtamı da aldım. Tahtanın altına da bir bez koyun. Koyarken hani kaymasın diye. Ben böyle bir kavanoz kapağından faydalanacağım. Bir tane de naylonum var. İçerisine koyuyorum. Köfteyi rahat çıkartmak için. Şimdi önce İnegöl köftemi yuvarlak olarak yapacağım. Şu gördüğünüz gibi kavanoz kapağının içerisine kıymamı koyuyorum. Bu arada biraz da su aldım bir kaseyle. Bakın şu şekilde. Suyla da elinizi ıslatırsanız hani kıyma elinize de yapışmaz. Bu şekilde yayıyorum. Şimdi bunu alayım. Tabii önünüze geldi bu. Bakın şu şekilde. Yakın çekimde yapacağım zaten. Böyle birkaç tane yapayım dedim. Hem de böyle sizle sohbet etmeyi de özledim. Sohbet edelim istedim. Şöyle elimle yaydım. Naylonla da şöyle basarsanız böyle yuvarlak yuvarlak İnegöl köfteleri de elde edeceksiniz. Normal standart İnegöl köfte de yapacağım bu arada. Onu da gerçekleştireceğim. Bakın şekil bu. Şimdi naylonu şu şekilde alıyorum. Köftem elime geldi. Bu çok pratik bir yöntem. Serkan şefinizden size. Gördüğünüz gibi. Şöyle arka yüzünü de göstereyim. Tabağımı da aldım. Şimdi tabağıma bu şekilde de diziyorum. Bütün köftelerimin bir kısmını böyle yuvarlak olarak yapacağım. Bir kısmını da klasik İnegöl köfte olarak da yapacağım. Yine elimi şöyle biraz ıslatıyorum. Kıymamdan biraz alacağım. İçerisine koyuyorum. Böyle ufak bir kavanoz kapağı da olsa onda da yapabilirsiniz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok pratik, kolay bir yöntem. Ama böyle bir naylon mutlaka kapağın içine koyun ki çıkartırken size kolaylık olsun. Gerçekten bu köftenin arkadaşlar tüm aşamalarına böyle uyarsanız eliniz zaten hızlanacak ikinci yapmada. Kolaylıkla evdeki ailenize ve kendinize, misafirlerinize çok güzel köfteler yapacaksınız. Şöyle. Bakın yine köftem görüyor musunuz? Hepsi aynı şekil, aynı büyüklükte. Şöyle diziyorum. Şöyle de göstereyim. Gerçekten güzel oldu. Yine elimi ıslatıyorum. Bu köfte tarifinden sonra eğer bunu yaparsanız vazgeçemeyeceğiniz bir lezzet olacak. Gerçekten bu köfteyi ben çok seviyorum. Bu köfte tarifini uyguladığımdan beri evdeki tüm köftelerimi inanın hep bu şekilde yaptım. Hiçbir şekilde başka bir tarifle de yapmadım. Birçok köfte tarifi var sonuçta. Çünkü çok lezzetli oluyor. Balon gibi de şişiyor bu köfteler. İnanılmaz güzel. Ben seviyorum. Farklı köfte tariflerimiz de zaten videolarımızda var. Kanalımız bizi takip edenler bilir. 5. yılımıza girdik Allah'a şükür. 5 yıldır birçok yemek tarifi olduğu gibi köfte tariflerimiz de var. Bu köftem de bu şekilde. Benim sizlerden ricam şu dostlarım, güzel ailem. Videolarımızı lütfen beğenin. Bir saniyenizi ayırıp beğenin. İçinizden gelen yorumu lütfen yazın. YouTube çünkü ne kadar beğeni ve yorum olursa o kadar kanalı öne çıkartıyor. Bizim videolarımızın öne çıkmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi bu. Çok pratik, güzel yemek tarifleri vermemize rağmen tabi bazı videolarımız var 700.000 kişi izlemiş. İşte 550.000 kişi izlemiş. Mesela mantı sosumuz var 550.000 kişi izlemiş. Bir tane tost tarifim var mesela 700.000 kişi izlemiş. Bazı videomu da 100 kişi izlemiş. Yani çünkü benim videolarım genelde YouTube'da aramada daha çok ortaya çıkıyor. Ama sizler videoları beğenirseniz, yorum yazarsanız videomuz daha çok öne çıkar arkadaşlar. Daha çok insana ulaşmış oluruz. Benim sizlerden ricam lütfen
beğeni ve yorum yapın her videomuza. Tabi hala daha kanalımızı takip etmiyorsanız yukarıdan bir saniyenizi ayırıp kanalımızı lütfen takip edin. Ayrıca evdeki aile bireylerinizi de kanalımıza, ailemize katarsanız, mesela her ailede 4 kişilik bir aile olsa, bir kişi bizi takip ediyorsa diğer 3 kişi de bizi ailemize katılırsa kanalımız çok daha büyür. Sizlerden rica ediyorum. Gördüğünüz gibi biz burada tüm yorumlara cevap yazıyorum. Tüm bana gelen soruları cevaplandırıyorum. Geri dönüş mutlaka yapıyorum. Birçok kanala yorum yazdığınız zaman dönenler de var, dönmeyenler de var ama ben herkese 5 yıldır standart dönüş yapıyorum arkadaşlar. Cevap veriyorum. Çünkü siz beni deyip hani bana bir şey soruyorsunuz. Benim size dönmemem mümkün değil. Burada köfteleri de devam ediyorum. Bir yandan konuşurken de bakın 5. köfteyi de yapıyorum. Yine şöyle naylonumu çıkarttığım zaman köftem hazır. Bu şekilde. Evet. Şimdi klasik İnegöl köfte de yapacağım arkadaşlar size. Gene yuvarlaklardan da yapacağım. Biraz daha yakın çekimde göstereceğim. Hemen gösteriyorum şimdi. Suyumu aldım. Elimi suyuma şöyle bandırıyorum. Kıyma elinize yapışmasın diye. Yine kavanoz kapağımın içerisine kıymamı belli bir miktar koydum. Daha sonra da içerisine yayıyorum böyle. Naylonu da şöyle üzerine getirin. Tamamıyla içerisi dolsun. Çok kolay. Çok pratik. Mesela daha büyük kavanoz kapağıyla hamburger köftesi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Naylonu koyma amacımız da bakın rahat bir şekilde çıksın diye içinden. Bakın köftemiz hepsi aynı şekillerde, aynı hizalarda oluyor. Bir tane daha örnek yapayım. Yine elimi ıslattım. Kıymamdan birazcık aldım. İçerisine yayıyorum. Tamamen kavanoz kapağımın içerisine dolduruyorum arkadaşlar. Böyle yuvarlak İnegöl köfte yapmak isterseniz benim gibi bu yöntemi kullanabilirsiniz. Çok kolay, pratik. Gördüğünüz gibi naylonumu çıkarttım. Köftem hazır. Şipşak. Bir de klasik bir İnegöl köftesi de yapmak istiyorum. Şimdi klasik İnegöl köfte de yapacağım. Bir miktar kıymamı aldım. Şöyle yuvarlıyorum arkadaşlar. Şöyle yuvarlıyorum. Sonra da şöyle bakın. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Bu zaten daha da şişecek. Daha da inceltebilirsiniz bunu. Yani pişirdiğiniz zaman döküm tavada kızartacağımız için arkadaşlar iyice de şişecek bu. Biraz daha incelteyim. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Bunu da diziyorum. Şimdi ben bütün kıymalarımı, köftelerimi bu şekilde bitireceğim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir de kaşarlı köfteyi de göstereceğim size. Bakın birazcık köfte koydum. İçerisine de eski kaşarlardan şöyle küp küp minik minik küp küp yaptım. Elimle şöyle bastırıyorum. Çok az daha üzerine böyle kıyma koyacağım. Kapatacağım üzerini yani. Şöyle. Hani kaşarlı da seven varsa bunu da göstermek isterim. Çünkü kıymaların köftelerin bir kısmında böyle kaşarlı da yapıyorum. Şöyle gene aynı bu pratik yöntemle. Evet. Bakın kaşarlar içinde kayboldu. Pişirdiğiniz zaman bu içerisinde zaten tadını alacaksınız. Eriyecek.
Bakın gayet şahane. Bu yüzünü de göstereyim. Bu şekilde kaşarlı köfte de yapabilirsiniz. Bütün köftelerim hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaşarlı köfte de yaptım. Eski kaşarlı. Bu klasik İnegöl köfte. Ve yuvarlak olarak da yaptım. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. Şimdi pişirme aşamasında ben orijinal hakiki döküm tava kullanacağım. Döküm tavanızı mutlaka 10 dakika önceden de iyice ısıtın. Elinizi şöyle koyduğunuz zaman elinize bir sıcaklık vursun. Şimdi köftelerimi de dizeceğim. Şimdi ocağımı da orta ateşe aldım. Köftelerimi diziyorum arkadaşlar. Önce yuvarlak olanları diziyorum. Cızır cızır sesler bakın geliyor. Bu arada fark ettiyseniz tavaya herhangi bir yağ da sürmedim. Yağ sürerseniz köfteleriniz çünkü yapışır. Kesinlikle yağ sürmeyin. Yani tavaya yağ koymayın. Yağsız olarak kızartacaksınız. Şuraya bir tane de şöyle uzun koyayım. Şimdi bu ilk partimi kızartacağım. Köfteleriniz zaten pişmeye başlayınca şu yanlardan rengi değişmeye başlar. Rengi değişmeye başlayınca da çevirebilirsiniz. Bu et gibi değil. Yani sürekli köfteyi çevirerek de pişirebilirsiniz. Bakın yanlardan köfteler dediğim gibi değişmeye başladı. Hemen ters çeviriyorum. Bu şekilde. Tavaya da bakın gördüğünüz gibi yapışmadı köftelerim. Bu şekilde arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Sürekli dediğim gibi köftelerinizi çevirerek de bu şekilde kızartabilirsiniz. Bakın hemen geliyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Bunu hemen çevireyim. Mis gibi de kokuyor bu arada. Evet, bunu da şöyle çevireyim. Bu kadar. Bakın yağını da bırakmadı. Çünkü çok orta yağlı ama en az yağlı olan kıymayı seçtim. Videonun başında da belirttiğim gibi kıyma kalitesi çok önemli. Bakın köftelerimi çevirmiştim arkadaşlar. Tekrar çeviriyorum. Köfteleri dediğim gibi sürekli çevirerek de pişirebilirsiniz. Et gibi değil. Biz böyle güzel kızarmış seviyoruz açıkçası. Bunu da kızartalım. Şimdi birazdan köftelerimizi de alacağız. Sunumumuzu yapacağız arkadaşlar.